Dokuzuncu gezegen konusu yıllardır süregelen bir tartışma. Elbette bu gezegen henüz direkt olarak gözlemlenmedi ve bu videoda da neden var olabileceğine dair bulguları ele alacağız. Peki 9. gezegen fikri nereden çıktı? İlk olarak bilim insanları Neptün ötesinde yer alan gök cisimlerinde ilginç anomaliler keşfettiler. Mesela bu cisimlerin yörüngeleri beklenmeyen bir şekilde düzensizdi. Sanki farklı bir cismin kütle çekim etkisiyle hareket ediyormuş gibi görünüyorlardı. Ve Güneş sistemi düzlemiyle karşılaştırıldığında olağandan farklı olarak yaklaşık 30 derece eğimlilerdi. Örnek vermek gerekirse Kuiper kuşağında yer alan Sedna Cüce gezegeninin yörüngesi aşırı uzun ve eliptik. Bu yörünge Güneş sistemini ele aldığımız zaman çok absürt. Üstelik ilginç bir şekilde bazı cisimler Güneş sisteminden de kaçmayı başarabilecek kadar yüklü bir enerjiye sahipler. Elbette gözlemlerin sonuçlarını insanlar anlamlandıramadılar ve bu durum akıllara şu soruları getirdi. Neptün ötesi cisimler neden böyle hareket ediyorlar? Bütün bunların sebebi nedir? 2016 yılında Konstantin Batygin ve Mike Brown böylesine bir fenomeni açıklayabilmek adına bilim camiasına 9. gezegenin varlığını önerdi. Yani bütün bu anomalilerin arkasında yüksek kütle çekim alanına sahip büyük bir gezegen olabilir. Son yıllarda yapılan bilgisayar simülasyonları da bu teoriyle uyumlu çalışıyor ve dış gezegenin destekler nitelikte. Gezegen tahmini olarak Dünya'nın 5 ila 10 katı büyüklüğünde ve aşırı eliptik yörüngesi nedeniyle Güneş'e en yakın ve en uzak mesafeleri arasındaki fark çok fazla. Bu nedenle uzaklığı da 300 ila 800 astronomik birim arasında değişiyor. Mesela Dünyamız 365 günde Güneş'i turlarken büyük ihtimalle 9. gezegen bunu 10.000 ila 20.000 yılda yapıyor. Bunlar büyük oranda sadece bir tahminleme. Gerçek sonuçlar bu gezegeni bulabildiğimizde ortaya çıkacak. Ama neden henüz bulamıyoruz? Evet, henüz bu gezegeni bulamadık çünkü Neptün ötesi gezegenlerin veya cisimlerin gözlemlenmeleri şu anki teleskop teknolojileriyle çok zor. Yani biraz uğraşmak gerekiyor. Çünkü 9. gezegen Güneş'e çok uzak olduğu için yeterince parlak değil. Yani görece karanlık bir gezegen ve ışığı yansıtmıyor. Bulunduğu bölgenin devasa büyüklüğünü de hesaba kattığınız zaman onu bulmaya çalışmak samanlıkta iğne aramaya benziyor. 9. gezegenin varlığı öngörüsü eğer doğruysa, ki doğru olma ihtimali bence yüksek, çünkü daha önce bu şekilde birçok gök cismini tespit edebilmiştik, İlerleyen yıllarda yeni teleskop teknolojileriyle 9. gezegeni rahatça bulabileceğimizi düşünüyorum. İşte o gün 9. gezegen Mars'ın popülerliğini elinden alabilir ve belki bizlere yeni kapılar açabilir. Gezegenler arası yolculuk, uzayda yaşam, uzay madenciliği gibi konularda farklı rotalar çizmemize neden olabilir. 9. gezegen hala bir sır ve bulmaya yakın gibi görünüyoruz. Ve bulduğumuzda büyük sürprizler bizleri bekliyor olacak. Peki sizce 9. gezegenin bulunması uzay çalışmalarında neyi değiştirecek? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.